Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, bugünkü videomuzda gülleci bulamacını yapacağız. Gülleci bulamacını nasıl yapıyoruz, ne için kullanıyoruz, yapılışı nasıl oluyor, detaylı olarak bir video olacak. Bunu hem sebzelerde kullanabiliyoruz hem de bahçelerde kullanabiliyoruz. Maliyeti oldukça düşük, yapılışı da oldukça basit. Bu videomuzda onları size anlatacağız. Ama öncelikle gülleci bulamacının ne olduğunu kısaca bir anlatmak istiyoruz. Gülleci bulamacı arkadaşlar, bir diğer yakma abi. Bir diğer adıyla Kaliforniya bulamacı da denilebiliyor. Kimyasal adı da kalsiyum polisülfit veya limesülfit diye geçiyor. Gülleci bulamacının özellikle sert çekirdekli bahçelerde erik, şeftali ve özellikle bilhassa zeytin olmak üzere birçok meyve türünde ve sebzelerde hem mantari olarak mantar hastalıklarına karşı koruma amaçlı olarak kullanılıyor, hem de haşere böcek öldürücü olarak, haşere öldürücü olarak kullanılıyor. Yapımında kullanacağımız malzeme sönmemiş kireç ve toz kükürt olacak. Bunların oranlarından da bahsedeceğiz. Sönmemiş taş kirecimiz burada, kükürdümüz de burada. Bunların oranlarını vereceğiz. Ama öncesinde gülleci bulamacının normalde bu gülleci ismi bir milli sporcumuzun ismiyle anılıyor bu. Atıf Atilla, yanlış değilsem. Bu milli sporcumuz gülle sporcusu, gülle atan bir insandı. Onun sayesinde Türkiye'de daha çok tanındı ve bulunduğu bölgede bunu tanıttığı için gülleci hocanın bulamacı, gülleci hocanın bulamacı diye daha sonra gülleci ismini aldı. Şimdi bunu yaparken nasıl yapacağız? Ben kısaca bir bahsedeyim. Biraz sonra da detaylı olarak yapılışını uygulamalı olarak anlatacağız. Şimdi burada bizim bir varilimiz var. Varile biraz su kattık. Biraz su kattık dediğimiz, biz şurada 6 bidon, bir bidon da orada 6 bidon suyumuz var. 130 litre biz yapacağız. Ama ben oranları 100 litre üzerinden vereyim size, aklınız karışmasın diye. Siz de kaç litre yapacaksanız ona göre şey yaparsınız. Ben 100 litre üzerinden konuşuyorum. Şimdi 100 litre suyumuzun 50 litresini şeye boşalttık. Varile boşalttık soğuk bir şekilde. Bunun içine sönmemiş kürecimizi ekleyeceğiz. 100 litre için 15 kilo kireç, sönmemiş taş kireç olacak ve 30 kilo da elemental kükürt kullanacağız. Önce kirecimizi boşaltacağız ve bunun kirecin sönmesini bekleyeceğiz. Biraz sonra siz de göreceksiniz. Mansur, Mert, bir kişi gelsin hele. Sen gel. Mansur gel, Mert. Şimdi soğuk suya kirecimizi boşaltacağız. Ve bunu karıştıracağız, sönmesini bekleyeceğiz. Getir kireci, boşalt içine. Boşaltırken geri çekil, yüzüne gelmesin. Ve bunu katar katmaz fokurdamayı duyuyorsunuz, kaynamaya başladı. Ve kürek getirin, arada bir karıştıracağız ki şey olmasın, topaklanma yapmasın. Çok acele etme, arada bir karıştır, o topaklanma olmasın diye. Bu kireç tamamen yanıp söndükten sonra ondan sonra kükürdümüzü ekleyeceğiz ve karıştıracağız. Daha sonra kalan suyu üzerine ekleyeceğiz ve bunu bulamaç haline getirip iyice karıştırdıktan sonra bunun ateşini yakacağız. Altta ateş yakacağız ve bu ateş kaynamaya başladıktan sonra minimum 1,5 saat, maksimum 2 saat boyunca yanacak. İleriki aşamalarını da videoda göreceksiniz ama önce de bir anlatayım. Daha sonra da yine
videosunu çekmeye devam edeceğiz. 1,5-2 saat kaynadıktan sonra kıvamına geliyor. Kıvamına geldikten sonra da artık ateşini alıyoruz ve bir gece bekletiyoruz. Öbür gün sabah dinlendikten ve soğuduktan sonra bidonlara katıp kaldırıyoruz. İşlem bu şekilde, çok basit. Gelelim bunu kullanmasına, nasıl kullanacağız, ne zaman kullanacağız, onun hakkında da biraz bilgi verelim. Ben kendim kullandığım ürünler hakkında konuşmak istiyorum. Diğerleri hakkında siz de kendiniz için bir araştırma yapabilirsiniz. Bu video özellikle biraz yapılışı hakkında olacağı için çok fazla teknik detaya inmeyeceğim. Ama basit bir şekilde anlatacak olursak, kışın serin havalarda 100 litre suya 2 kilo, yani ya da şöyle diyelim, 1 tonluk ilaçlama tankına 20 litre 25 litre maksimum kullanabilirsiniz serin havalarda. Yazınki uygulamalarda, sıcak havalarda ise bunu 1 ton için 10 kilo, en fazla 12-13 kilo kullanabilirsiniz. Çünkü sıcak havalarda uygulandığı zaman biraz zarar verebilir. Bu nedenle soğuk havalarda kaba hesap olarak 1 tonluk ilaçlama tankerine 20 litre, sıcak havalarda ise, yazın ise 1 tonluk tanka 10 litre katıp kaplama bir şekilde ağaçlarımıza ve sebzelerimize atabiliriz. Bunun faydaları: mantari hastalıkları önlüyor. Özellikle külleme hastalığına çok faydalı ve kırmızı örümceğe karşı çok faydalı. Ayrıyeten pis bir kokusu olduğu için diğer haşerelerin, kelebeklerin, daha doğrusu kelebekler gelip tarlamıza yumurta bırakıyor ya, kelebeklerin o tarlaya yaklaşmasını engelliyor. Meyvelerde ise en az 20-25 gün önce, hasattan önce uygulamak gerekiyor. Bunun yan bir etkisi yok. Organik bir üründür, zararsız bir üründür. İnsan sağlığına da zararlı değil. Ama dediğim gibi pis bir kokusu, çürük yumurta kokusu olduğundan dolayı, kükürt kokusu, bu kokunun yiyeceğimiz meyvelerin üzerine sinmemesi için en az 20-25 gün önce atmalıyız. Bir de zeytinde olsun, diğer meyvelerde olsun çiçek zamanı uygulamıyoruz. Ağaçlar açmadan önce, patlamadan önce uykudayken atılabilir. Bir de meyveyi tuttuktan sonra atılabilir. Çiçek zamanı uygulanması biraz sıkıntı çıkarabilir. Bu sebzeler için de geçerlidir. Diğer daha birçok hastalığa, pamuğa falan atılıyor. Ondan sonra patlıcana atılıyor. Domatese bilhassa atılıyor. Diğer ürünler için de internette küçük çaplı bir araştırma yaptığınızda ne kadar faydalı, güzel bir ürün olduğunu göreceksiniz. Hem de maliyeti çok düşük. Bu arada biz konuşurken şu anda görüyorsunuz, kirecimiz şu anda yanıyor, sönmeye başladı, fokurdamaya başladı. Bu üzerinde küçük pislikler olabilir. Bunu yarın şeye doldururken, bu bidonlara geri doldururken küçük bir süzek kullanmamız gerekiyor. Bu da ilaçlama tankerimizin memelerinin tıkanmaması için böyle bir süzek kullanırsak daha sağlıklı olacaktır. Şimdi ben biraz videoya ara vereyim ve bunu biraz daha karıştıralım. Sönme işlemi bittikten sonra kükürdü katarken yine videosunu çekeceğim ve kaynamasını, belki yarın gelebilirsem buraya doldurma esnasını da çekebilirim ama en azından yapılışı nasıl olduğunu tamamen göreceksiniz. Arkadaşlar, kirecimiz tamamen söndü. 15-20 dakika sürüyor zaten. Dibinde tekleme taş kalabilir. O da kirecin kalitesinden, gerçek kireç olmayan taşlar da içinde bazen olabiliyor. Ama sönme işlemi tamamen bittikten sonra şimdi kükürdü katabiliriz. Mert, bu kükürdü al. Yavaş yavaş boşalt içine. Selim abi, boşaltırken sen de karıştır. Birden boşaltma, azar azar. Yavaş yavaş. Tut onu. Sen de yardım et. Gerek yok, gerek yok. Çağır çağır. Yok, uçmadan değil. Birden gitmesin. Sen de bir yandan Yeter, karıştır, dur. yavaş yavaş. Hani birbirine karışsın diye. Yoksa hepsini birden döktüğümüz zaman üstte kalacaktır.
ve karışmayacaktır. Doğru mu? Kükürdü de kattıktan sonra ondan sonra şurada 3 bidon suyumuz daha vardı. Biz 6 bidon suda yapıyoruz bunu, 130 litre. Kalan 3 bidonu da üzerine ekleyip ateşi yakabiliriz ondan sonra. Baya böyle şey gibi oldu mu? Çamur gibi oldu. Bulamaç oldu işte. Tamam, kalan suyu getirin, 3 bidon suyu. Tamam Selim abi. Kerpiç şey gibi oldu böyle. Üstüne de kendisi de. Sana bulaşmaz daha. Bana böyle bulaşmaz daha bana. Gitti. Orada da bir bidon daha var. Orada bir bidon daha vardı. O bidonu da getir. Merhaba. Tamam, ateşi yakabiliriz artık. Arkadaşlar, işlemler bu şekilde. Bundan sonra ateşi yakacağız. Ateşi yaktıktan sonra kaynamaya başladıktan sonra 1,5 ve 2 saat arasında fokur fokur kaynayacak. Ve kıvamına geldiğinde kaynatma işini bitirmiş olacağız. Arada karıştıracağız. Kaynamaya başladıktan sonra bu köpürecek. Caşmaya süt gibi caşabilir. O esnada üstündeki köpüğü alabiliriz ya da daha hızlı karıştırıp ateşi biraz kısmamız gerekiyor. Bez olur mu? Üzerine dökülmesini engellememiz gerekiyor. Şimdi yine ben kapatıyorum ve en son halini görmek için işlemlerimize başlıyoruz. Arkadaşlar, gülleci bulamacımızı hazırladık. Yaklaşık olarak kaynamaya başladıktan sonra 1 saat 10 dakikadır kaynıyor ve aşağı yukarı kıvamını aldı. Bir yarım saat daha ya da 40 dakika daha böyle kısık ateşte yavaş yavaş kaynayacak. Ondan sonra gülleci bulamacımız hazır olacak. Bunu bu gece dinlendireceğiz. Sabah bidonlara dökeceğiz. Yalnız ateşi biraz fazla yaktık. Biraz caşma oldu. Şöyle bir 5-10 litremiz kadar. Odunu bol buldum lan, ondandır ya. Odun çok olunca ateşi güçlü yakınca şey oldu. Birazcık taştı. Şimdi şöyle kaynıyor da bir şey göremezsiniz. Ama şöyle şu tarafa geçeyim. Ver abi, ver. Bir dakika ver bana. Dur bir dakika abi. Yukarı dök abi, daha yukarı. Nerede yukarı, o kadar. değil. Şöyle bir çay rengini aldı gördüğünüz gibi. Şöyle dibine baktığımızda çok az bir tortu kalmış. Yani kükürt parçaları. Onlar da bu yarım saat 40 dakika daha alev, şöyle bir görelim. Yarım saat 40 dakika daha yandığı zaman o küçük partiküller de eriyecek ve gülleci bulamacımız hazır bir hale gelecek. Şu anda kahverenginde. Yarın sabah dinlendiği zaman o tortular da bana çökecek ve dolayısıyla biz bunu bidonlara aktardığımız zaman berrak çay renginde, yağ renginde olacaktır. Kıvamı bu şekilde olacaktır. Bir varile bizim biraz kirecimiz fazla ve kükürdümüz fazla olduğu için biz 6 bidon kattık. 6 bidon kattığımız zaman biraz fazla geliyor. Yani o ilk kaynama esnasında baş gelemiyoruz. Biraz ateşi düşürüyoruz. Biraz da bir yandan karıştırıyoruz. Fakat yine de baş gelemedik. Biraz caştı. Bir 5 litre kadar, 5-10 litre kadar caşmış olabilir. 5-10 Süt litre gibi var ya, yok. süt. Aynen süt gibi. O esnada baş gelemiyoruz. Onun için 5 bidon yaparsanız, yani bir varil için 100 litre yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Yani bizimki dediğim gibi kireç biraz fazla olunca 6 bidon kattık. Zararı yok. Bir 5-10 litremiz heba oldu diyebiliriz ama bu arada daha önce biz yine bir 100 litre yaptığımızda o zaman da biraz caşmıştı. Caşmasını engellemek için
kaynamaya başlama esnasında ateşi çok harlamamak gerekiyor. O zaman ateşi biraz kısık tutarsak caşmasının da önüne geçebiliriz. Bu şekilde gülleci bulamacımız hazır oluyor. Dediğim gibi maliyeti düşük, oldukça da faydalı ve organik bir ilaç. Birçok mantar ve haşereye karşı da etkili. Kesinlikle bağ, bahçesi, sebzesi olan insanların kullanmasını tavsiye ederiz. Maliyeti gerçekten düşük, oldukça da faydalı. Bütün insanların bunu tekrar kullanmalarını, çünkü tekrar derken daha önce vatandaşlarımız bunları yapıyordu, kullanıyordu. Ama kimyasal ilaçların çoğalmasından dolayı, insanlar da biraz işin kolayına kaçmasından dolayı bu işleri terk etmişti. Şimdi yavaş yavaş tekrar gündeme getiriyoruz. Biz kullanıyoruz. Kullandığımız için de memnunuz. Faydalarını da görüyoruz. Faydalı bir şey olmasa zaten sizinle paylaşmam ben bunu. Zaten bilinen bir şey. Bu yeni bir icat değil. Hatırlatmak istedik. Yapılışını da öğretmek istedik. Bilmeyen arkadaşlar varsa umarız faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Tarsus Bağlarbaşı Mahallesi'nden hepinize kucak dolusu Selim sevgi Usta'nın ve yeri. selamlar olsun. Selim Usta'nın bahçesinden hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.